Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bu kez yarı kapalı devre olarak yapmış olduğum yeni buhar türbününü paylaşmak istiyorum. Ve kısaca bazı bilgiler vermek istiyorum. Ne işe yaradığı hakkında, çalıştırma aşamaları ne şekilde olacak, kullandığımız malzemeleri kısaca özetle anlatalım. Öncelikle arkadaşlar yapmış olduğumuz tankı yaklaşık 35 santim uzunluğunda ve 5 santim çapı olan bir borudan imal edildi. Burada doldurma musluğu yaptık arkadaşlar. Kolay olarak kapanıp açılması için. Yine burada yaklaşık 2 barın üzerine çıktığında basıncı otomatik olarak boşaltan bir emniyet sıvabımız var. Yan tarafa geçtiğimizde burada tankın içerisindeki ısıyı ölçen bir prop var. Ayrıca tankın içindeki basıncı algılaması için burada bir basınç saatimiz ve aynı zamanda da termometre olarak bir göstergemiz var. Tankın alt kısmında bir boşaltma musluğumuz ilave edildi. Ve tankın %50 seviyesinin üzerinde de bir seviye swab'ı koyduk arkadaşlar. Bunu dolum yaparken açıyoruz. Buradan suyu doldurduğumuzda seviye swab'ına kadar su geldikten sonra kapatıyoruz. Bunun sebebi içeride fazla derecede su doldurup buhar basıncını sıkışmasına engel olmak için belli bir mesafe bırakıyoruz. Burayı kapattıktan sonra kazandan çıkan buharımızı arkadaşlar 1/4 çapındaki bakır boruyla devam ettiriyoruz. Ve burada altta sarıdan yapılmış bir ara vanamız var. Bununla türbüne giden buharın şiddetini açıp ya da kapatabiliyoruz. Burada bir kapalı türbünümüz var arkadaşlar. Tamamen kapalı devre olarak dışarıya herhangi bir buhar akışına müsaade etmeden ara vanadan gelen buhar doğrudan türbüne geliyor. Türbünde işlem gördükten sonra buradaki kalın boru vasıtasıyla buradaki hazneye geliyor. Buradaki hazne ne işe yarıyor arkadaşlar? Buradaki hazne türbünden çıkan kızgın buharın soğutulmasına, buradaki görmüş olduğunuz eşanjör vasıtasıyla soğutulmasına yarıyor. Ve çıkış noktasından yoğuşmuş su damlacıkları olarak dönüş yapıyor. Biz türbünü çalıştırmadan önce bu haznenin içerisine su dolduruyoruz. Buradaki su kızgın buhar geçen bu eşanjörün soğumasına sebep oluyor ve soğuyan buhar da tekrardan yoğuşarak suya dönüşmüş oluyor. Bu bizim ne işimize yarayacak diye sorarsak türbinden atılan buharın atmosfere karışarak yok olmasına engel oluyoruz. Suyu tekrardan yoğuşturarak geri dönüşüm yapıp bir pompa vasıtasıyla, belki ilerideki modellerde bunu da gerçekleştireceğiz. Pompa vasıtasıyla tekrardan kazan içerisine dönmesini ve tamamen %100 kapalı devre olarak çalışmasını sağlamış olacağız. Burada yoğuşma tankında bir çıkış kapağı var. Buradaki su bir süre sonra ısınıyor çünkü. Bu suyun tahliye edilmesi için buraya bir sivop koyduk. Suyu tahliye ettikten sonra kapatıyoruz. Üzerine tekrardan soğuk su ilave ediyoruz. Daha sonraki modellerde bunu da bir kule vasıtasıyla, minik bir kule vasıtasıyla soğutma işlemini yapıp tekrardan aynı suyu buraya dönüşünü sağlayacağız. Bu modelleri neden yapıyoruz arkadaşlar? Bu modeller henüz öğrenme aşamasında olan öğrencilerimize termik santrallerinin, daha doğrusu bütün
elektrik üreten, hidroelektrik santrallerin dışında kalan nükleer santraller olsun, termik santraller olsun, doğalgazla çalışan santraller olsun, bunun mantığının kavranması, bilgisinin öğrenilmesi hakkında fikir olsun ya da bu tarz şeylere merak olan arkadaşların, bu tarz şeyleri yapmak isteyen arkadaşlar için bir fikir olsun diye paylaşıyoruz. Bununla ilgili sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyler olursa yorum olarak bizlere yazın lütfen. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Türbin çalışma esnasını da tekrardan başlatacağım. İyi seyirler diliyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben videoyu durdurduktan sonra yoğuşma tankımızı suyla doldurdum. Tankımızın içerisine gerekli olan su takviyesini yaptım. Ve ısı kaynağı olarak da küçük türümüzden faydalanıyoruz. Bunu siz çeşitlendirebilirsiniz. Herhangi bir ısıtıcı, elektrikli ısıtıcı veya kokusuz ispirto şeklinde. Yaklaşık gördüğünüz gibi su sıcaklığımız 100 dereceye ulaştı. Buhar basıncımız da hemen hemen 1 bara ulaştı. Şu an türbinimiz çalışmaya hazır. Yavaş yavaş birlikte açalım. Evet. Evet, gördüğünüz gibi türbini çalıştığı anda 12 voltluk 6 adet ledimiz anında yandığını görüyoruz. Birazdan yoğuşma tankının çıkışından buhar yerine su damlacıklarının geldiğini göreceğiz. Türbinimiz kapalı devre olduğu için herhangi bir ses duymuyoruz. Herhangi bir buhar çıkışı olmuyor. İsterseniz şöyle bakın, kapatıyorum. Tekrardan açıyorum. Çok sessiz ve verimli bir türbin arkadaşlar. Bu da tamamen kendi üretimimiz. Herhangi bir parçayı dışarıdan alma gibi bir olay söz konusu değil. Ve basıncımız da çok düşük olmasına rağmen, yani 0.20-0.10 barlarda bile verimli bir şekilde çalışmayı sağlıyor. Şöyle ısı kaynağımızı da göstereyim. Diğer taraftan yoğuşma tankımızda gördüğünüz gibi yaklaşık 110-120 derece buhar girişi olan yoğuşma tankımız burada görmüş olduğunuz eşanjörler sayesinde tekrardan buharı, kızgın buharı ısısını düşürerek suya dönüştürüyor. Dediğim gibi biz bunu ileriki projelerimizde tamamen kapalı devre çalışacak duruma getireceğiz. Vanayı kapattığımızda basıncın yükseldiğini rahatlıkla görebiliriz. Tekrardan çalıştırıyoruz.
Proje hakkında bilgi almak isterseniz arkadaşlar, kanalımda telefon numaram var. Yorumlarda ya da direkt doğrudan arayarak herhangi bir şey aklınıza takıldığında hangi malzemeyi nereden temin edeceğiniz konusunda her zaman arayabilirsiniz, yazabilirsiniz. Umarım projeyi beğenmişsinizdir. Projeyi yapmak isteyen arkadaşlara da her türlü destek veriyorum. Bilgi anlamında, malzeme temini anlamında. Her zaman için arayabilirsiniz. Fikir danışabilirsiniz. Bu arada türbinde kullandığımız motor 12 volt DC bir motor. Küçük bir 12 volt motor. Ve gayet verimli bir şekilde elektrik üretiyor arkadaşlar. Umarım projeyi beğenmişsinizdir, bir de söyleyebilsem. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle.